1956 Yahyalı, bu merkez doğumluyum. Kalabalık bir ailemiz vardı. Dedem, babaannem, amcalarım. 5 kardeşin en büyüğüyüm, tek kızım. Böyle bir aile, mutlu bir çocukluk yaşadık okula kadar. Okul da çok güzeldi. Başarılı bir öğrenciydim. Etrafımızda annelerimiz vardı, amca hanımlarına da anne diyorduk. Babaannem, dedem, amcalarım, çocukluk, kalabalık, mutlu bir çocukluk geçirdik. Evet, Yahyalı Atatürk İlkokulu. Hala rüyalarımda görürüm ve orada okurum. Evet, ilkokulu bitirdim. Bir ortaokul vardı o zaman burada, lisemiz yoktu. Ortaokula gitmek için tabii bütün hayalim oydu. Okuyup öğretmen olmaktı. Ama annem izin vermedi, babam yazdırmasına nazaran. Hemen de yakındık, maddi gücümüz de vardı. Yani maddiyatsızlıktan okuyamadım falan değil. Annem okumamı istemedi. Kardeşlerim çoktu. O zaman dedem ölüp evlerimizi ayırmıştık. İş çoktu. Annem bir türlü benim okumamı istemedi. Babam gitti yazdırdı ortaokula. Annem sildirdi. Göndermeyeceğim dedi. Hatta giden ilkokul öğretmenim, amcam öğretmendi, ona mektup yazmış. Afife'yi ille de okutun. Hoca sen ön ayak ol diye. Ama annem amcamın, herkesin ısrarına karşı ayak diredi, beni yollamadı. Okuyamadım yani, tahsil yapamadım. Ama çok istiyordum yani. Hala kendimi okuyormuş gibi, talebeymiş gibi ve o ilkokulda, Atatürk İlkokulu'nda görürüm. Çok rüyalar. Hatta ortaokula böyle giden çocukları gördüm, hemen eve giriyordum. O kadar üzülüyordum yani. Ama sözüm geçmedi yani. Eşim komşumuzdu aslında. Bakıştık önceleri. Yaşım küçüktü daha ama artık o mu beni kandırdı, ben mi onu kandırdım bilemiyorum. Bakarken öyle bakıştık, sevdik birbirimizi. Sonra eşim gitti okuma, okulunu bitirdi. Sonra subay oldu yani, askeriye girdi. İşi olunca gelip istediler, annem vermedi baştan. Küçük dedi, veremem bu yaşta, annem size vermem dedi. Kalabalık bir aileydiler, geçim sıkıntıları olan. Biz de orta halli bir aileydik. Ama ben de hiç kimseyle evlenmedim, bekledim. 3 yıl, 5 yıl bekledim. Sonra annem de ikna oldu, evlendik. 13 Kasım'da evlendik. Çok mutlu olduk. 13 Kasım'da 39. evlilik yıldönümümüzü kutladık. Rabbim bir 39 daha nasip etsin inşallah. Çok mutlu olduk. Eşim çok iyi bir insandı. Anlaştık. Evlenip ilk evlendiğimizde bir haftalık evliydik. Konya'daydı eşim. Oraya gittik. Bu süreçte üç çocuğumla ben ilkokul mezunuyum. 3'üyle de ilkokulu okudum. Tekrar. Onları okumayı sevdirdim. Bir oyuncak aldımsa yanında bir de kitap aldım. Küçücükken ben hep onlara okudum. Yani onlara öyle okumayı sevdirdik.
hayatta dürüst olunmasını, bir yere varılmasını, bir hedeflerinin olmasını. İmkanlarımız da oldu yani. Hani bir köyde değildik, büyük şehirdeydik. Ortamlar iyiydi. Ama her türlü yani zorunlu ihtiyaçlarımız dışında çok ihtiyaçlarımızdan kısarak, çocuklarımıza da kısmasını öğreterek iyi bir eğitim, iyi bir insan olmalarını. Çok şükür onlar da okudular, istedikleri yere geldiler. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk. Ve pırlanta gibi 3 tane çocuğum var, onlarla gurur duyuyorum. Mesela gençken daha çok ne bileyim Aşk-ı Memnu'lar elime onlar geçiyordu. Çalı Kuşları, Yaşar Nur Gültekin'in kitapları çok hoşuma gidiyordu. Nedense etkiliyordu beni. Onları bulduğum zaman şehre gidince bu biraz daha kolaylaştı. İstediğimi alabiliyordum. Ama genelde mesela Sabahattin Ali'nin kitaplarını çok severim. Hele hele Kuyucaklı Yusuf'la Kürk Mantolu Madonna beni etkiler. Daha çok ve daha çeşitli kitaplar okudum. Mesela Avrupalı yazarlardan, o Viktorik şeylerden. Mesela Sefilleri. Paris'e gittiğimde o Bastil hapishanesinden çıkanları gidip o Bastil anıtını gördüm. Paris'te merak ettim mesela Notre Dame'ın kamburunu okumuştum, etkilenmiştim. O kiliseye gidip gördüm, Esmeralde'nin kafesinde çay içtik. Sonra derken birkaç yıl önce de Rus yazarların kitapları ilgimi çekti. O da şöyle oldu, bir kardeşimin oğlu o turizmciydi, bir Rus kızla anlaşıp evlendi. Çok tatlı bir kızdı. Onun düğününde onları bir kendime benzetir gibi oldum. Düğün adetlerini, bu Ruslar nasıl insanlar derken bir baktım internete. Onların ünlü yazarlarını, kitaplarını öğrendim. İlk okuduğum Suç ve Ceza oldu. Çok ünlüymüş, okudum hakikaten. Sonra o gelin hanım, yani kardeşimin gelini bana çok kitaplar getirdi. Onları okudum. Şu aralar mesela Amin Muffold'un kitapları var. Afrikalı Leo. Onu okudum. Albert Camus'un bir kitabı vardı. Veba Oğlum Verdi. Onu bitirdim. O da değişik bir kitap hakikaten. Zorladı. Dönüp dönüp okudum ama dönüp dönüp okumak zorunda kaldım. Zor anladığım yerler oldu. Beni etkileyen kitaplardan çok etkilendim. Bir Çift Yürek. O aborjinlerin yaşamı, mücadele. Mesela daha vardır. Jack London'un Martin Eden. Orada da bir mücadele var. Onu da kendime benzetirim. Onu birkaç kere dönüp okudum. Böyle kitaplar okudum işte. Hala da kitaplarım var. Geliyor, okuyorum, çocuklarım temin ediyor. En büyük sıkıntım bir kitabı okuduğumda başka birinin okuyup da onu tartışamamak. O zaman çocuklarımı arıyorum. Onlarla kitabın yani sonu nasıl bitti, başı neden, onlar da çok okuyor. 3 çocuğumun üçünün de okuma sevgisi çok fazla ve evlerinde birer kütüphaneleri var.
yaşına gelmiş bir insan, eşimden bahsediyorum, ben ondan 3 yaş küçüğüm. Ben artık emekliyim dememeli. Ama bak şimdi emekli oldun, iş bitti, çocuklar da gitti. Ama bir sürü rahatlıklar geldi. Çocuklarınla her gün eve dönmek zorunda değilsin, aynı saatte onlarla ilgilenmek zorunda değilsin. İşte o zaman yapılması gereken birçok şey var. Çocuklarım varken de ben hiç durmadım, tamam. Mesela şehirde bir konferans mı var? İşlerimi ayarlayıp oraya koşuyordum. Bir yerde bir panel mi düzenleniyor? Bu daha çok Balıkesir'de oldu. Çünkü orada imkanlar çoktu. Oraya koşuyordum. Çocuklarıma bakın ben de bir şeyler öğrenmek istiyorum. Hani onlar anne sen neden gidiyorsun diyemiyorlardı. Neden? Ben de bir şeyler öğrenmek istiyorum. Siz okunca, tahsilli olunca ben neden cahil kalayım? Ben de kendimi yetiştireyim. Onlar da bana destek oluyordu. Ve bu bittiği zaman çocuklarım gitti evden. Eşim boş. Tamam şimdi bir şeyler yapmalıydı. Yani oturmayı hiç düşünmedim. 60 yaşındayım hala da hiç düşünemem. Düşünemem yani daha çok projelerim var. Evet. Gel kızım, gel kızım. Cu 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 cu. Balıkesir'den buraya dönmeye karar verdiğimizde eşimle şunu mu yapalım, bunu mu yapalım tartıştık. Eşim ben hayvandan başka bir şeyden anlamam dedi. Öyle olunca biz oradan 3 tane keçi getirdik. Sahnenleri görmüş Ahmet Bey İsviçre'de. Gelince de 10 tane koyun aldık, bahçede başladık. Bunun hepsinin sermayesi $1000. Bak anlatayım size. Sonra baktık ben çok istiyorum. Yaylaya çıktık. 10 koyun olmadı tabii. Bundan yavruları, erkeklerin dişi yaptık. Çoğalttık. Bahçeye sığmaz oldu o kulübeye. Biz yer araştırmaya başladık. Sonra burayı bulduk. Bir hemen komşu çiftlik arkadaşımız var. Onlar bir tanıdığı burayı satıyormuş. Geldik Ahmet Bey bir baktı. Şimdi buraya tilkiyi bağlasan durmaz dedi. Ben istemem. Ama ben dedim insan gelince her şey gelir. Burayı satın aldık. Kızım bana bir para göndermişti. Anne bir kaplıcaya tatile gidin diye. Ben o parayı saklıyordum. O parayı buraya aldık. İmkanlarımızla bakın devletten filan tek kuruş kullanmadık. Kredi kullanmadık. Kendi imkanlarımızla. Önce ahırını yaptık, sonra evini yaptık. Hala sonbaharda yeni inek evleri yapıldı şimdi. İneğe, çobana yer yaptık. Burayı aldık. Yani hiçbir şey yoktu. Kırlık bir yerde. Yaptık, yeşerttik, uğraştık, su getirdik. 3,5 yıl burada elektriksiz kaldık. 3,5 sene burada elektriksiz oturduk. Akülerden ceryan ürettik. Elektrik alamadık. Sonra artık başardık onu. Kaç kereler ben Kayseri, Ankara koştura nihayet elektriği alınca burası daha güzel oldu. Televizyonumuz geldi, internetimiz geldi, kamera taktırabildik. Şimdi artık 300 hayvanımız var, 300 koyunumuz var. Bir inek aldık, tavuklarımız var, kedimiz, köpeğimiz, 25 kadar keçimiz var. Bu işi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Vallahi bana daha önce de konuştuk ya, tatilmiş gibi geliyor. Sevdiğim için çok sıkıştığımız yerlerde zaten meraya çoban götürüyor. Ama işler koyunun kuzulama zamanı çoğalırsa 1 aylığına, 2 aylığına bir yardımcı tutuyoruz. Mesela geçen yıl tutmadan geçirdik. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Evet. O şöyle oldu. İtalya'da, kızım benim İtalya'da
İtalya'da kızım işte orada okurken bir arkadaşı vardı. Onlar buraya gelmek istediler. Biz de buyurun gelin dedik. Misafirimiz oldular. Biz de onlara gittik Torino şehrinde arkadaşları. Onlar gelince onlar da çok sevdiler. Sonra o gün de bir kuzu doğdu, ikiz. Ben evin hanımına, yani gelen misafir hanıma dedim, Marisita Hanım senin adını koyabilir miyim dedim. Tabii dedi. Zaten daha önce de isimleri vardı bütün koyunların. Ben bilmiyorum ya bu işi. Anca isimleriyle tanıdım önceleri. O da hay hay dedi, artık kuzunun adı Marisita oldu. Tabii şimdi bir sürü çocukları oldu onun kuzuları. Evin kızı vardı Rita, onu çok güzel bir keçimiz vardı, ona koyduk. Tekemiz Giovanni oldu. Koçun birine Pierluigi dedik, birine Giuseppe dedik. Derken bir arkadaşımız geldi. Ay benim bir Alman arkadaşım vardı. Onun adını koyalım Rosa. O Rosa oldu. Oğlumun uzak doğudan bir Maple arkadaşı varmış. Anne bunun adı Maple olsun. Çiğdemimiz, Maple'ımız, Duygumuz, gelen misafirlerin. Evet, bir dünya oldu yani. Tatyana'mız var. Tanya'mız var derken gelen gidenimiz çok oluyor. Biz geziyoruz. Şimdi çocuklar büyüdü. Tabii ki rahatlık oldu. Koşuşturma bitti ve ben o zaman nakış, dantel, hep oturarak şeyler. Okumayı seviyorum, oturuyor. Hep evde oturunca çok kilo aldım. Kilo aldım derken aileden gelme bir şeker hastalığı vardı. O yüksekti tabii hemen. Bir gün gittim doktora, dedi şekerin var artık, ilaç kullanacaksın. Arkasına tansiyon, kilo, hepsi arka arkasına geldi. Tabii ki başta kilom vardı. Bu kiloyu ver, açlıklar, diyetler yok, verilmiyor kilo. Neyse biz buraya geldik. Tabii hareket, sevdiğim iş, doğa, dışarısı, yayla, bilhassa yayla. Ben günden güne bu kiloyu hiçbir rejim yapmadan ve yiyerek kilo vermeye başladım. Sonra şeker ilaçlarım fazla gelmeye başladı. Onları kestik. Tansiyon hapını hemen bıraktım. Şu anda belki 8-9 yıldır hiçbir şeker, tansiyon, kolesterol, hiçbir sıkıntım yok. Evet, 67 kiloyum. Evet, bu kiloya 100-110'lardan indim. Çok sağlıklıyım ve kendimi çok dinç hissediyorum. Her zaman sabah ezanından önce kalkarım. O hep alışkanlığımdı. Çok geç yatmam, çok erken kalkarım. Günlük bir taze yumurtamı ille sabah ezanından önce bir çay bardağı da pekmezimi içerim. Ve hiçbir sıkıntım yok Allah'a şükür. Yani kendimi de bir böyle 30 yaşında hissediyorum. Merakına bak. Benim ilk yurt dışına çıkışım evliliğimizin, yani bundan 9 yıl önce İtalya'ya, Venedik'e gidişim. Ama gittik yani sonradan. Çocuklarımız da orada olunca Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, oralara gittik yani. Orada da hep şeyleri izledim. Sanata da merakım var. Mesela yapılarını izledim, sanat eserlerine baktım, neyi korumuşlar. Ha nelerini kıskandınız derseniz sularına çok özendim. Çok akarsuları var, bizde yok. Ona çok özendim. Çevre temizliği ve düzenlerine çok imrendim. Bir de kendi eserlerini korumalarına. Oralarda da genelde işte turistlerin gittiği, gezilecek, görülecek doğayı merak ettim. Onların mesela İsviçre Alplerine çıktığımızdaki o doğanın doğal güzelliğini, onlara özendim. Etrafların temizliği en çok. Beni en çok Türkiye'de rahatsız eden olaylardan biri çevreye duyarsızlığımız. Ve çevrede bir poşet, bir atık gördüğüm zaman bunlar değil.
kimyasal atıklar, poşetler, naylonlar, çöpler. Beni en çok onlar rahatsız ediyor. Evet, evet, evet. Geçen baharda belediyeyi çağırdım, artık yığdım çuvallarla. Belediyeyi çağırdım, bir traktör. Bunlar ambalaj atığı. Televizyonda şu sloganı gördüm, çok sevdim. Ambalaj atıkları çöp değildir. Evet, bunu anlamamız gerekir. Mesela onun için zorunlu, mecbur olarak kullanıyoruz. Mesela marketten, bir yerden bir poşet geldiği zaman bakıyorum hemen temizse hemen içini boşaltıp katlıyorum ki bir kere daha kullanılsın. Veya imhası böyle yakarak, gökyüzünü kirletip atarak yeri kirletmek değil de bunlar bir geri dönüşümleri beni çok üzüyor çünkü sular yok. Ve etrafımız gerçekten kirleniyor. Ve bu ülke bizim. Bakın ben buraya, bu araziyi aldığımızda bir tek çalı bile yoktu. Ben bu ağaçları hep kendim böyle tırnaklarımla diktim ki bir yeşillik olsun, bir kuşlar konsun. Bak ne kadar kuş geldi. Yazın burada su kaynağı çok az. 2 tane su kaynağı var. Biri ta karşı dağın dibinde, biri burada. Su kaynağı yok. O kurtlar, kuşlar, yılanlar, kaplumbağalar. Ben akşam yatarken bir sürü kaplara su dolduruyorum. Gece o mahluklar içsin diye. Doğada her şey olsun istiyorum. Kaplumbağa da lazım, yılan da lazım, akrep de lazım, her şey lazım. Vallahi ben böyle düşünüyorum. Bu ülke bizim, bu dünya bizim. Bunun bilincine erip herkes korumasını bilmeli. Boşa vakit geçirene kadar kahveler tıklım tıklım insan dolu. 5 tane fidan dikip bir insan onun bakımını üstlense belki biz de yeşeririz. Çok severim. Gezmeye de fırsatım olduğu zaman kendi ülkemizi, bir Karadeniz'i görmedim içimde uhde. İnşallah göreceğim onu da. Evet, çok severim proje yapmayı. Yani birileri bir şey kazansın, üretsin. Sadece ben değil. Çok seviyorum yani. Bundan sonra projelerim, bu koyunumu Ahmet Bey'den saklı söylüyorum, 500 yapmak. 500'e eriştirip şu kısma biraz daha. İneğimi belki biraz çoğaltırım. Doğal yiyeceklerimiz kaybolup gidiyor. Onlara üzülüyorum projelerim. En büyük projem de ülkemin yeşermesi, yeşillenmesi, sularımızın, kaynaklarımızın tekrar hayata geçmesi, çoğalması. Şu anda koyunumuz merada, dağda ama su yok. Tankerlerle su taşıyoruz oraya. Yüzyılların kuyuları çekildi. Belki daha yani iklim tamam kabul ediyorum ama acaba iklim biz mi böyle yaptık? Biz mi değiştirdik? İklim ne yapsın bu kadar hor kullanma diye düşünüyorum. Vallahi ben hiç ölüm düşünmedim. Şöyle ölüm tabii ki her an, doğduğun gün aklımda. Aklın erdiği her gün ölüm var. Ama kendimi ölüme hazır hissediyorum. Yani bugün de olabilir, 90 yaşında da olabilir. Ben her an hazırım. Rabbim çağırdı, her zaman hazırım. Çünkü şöyle, içimde bir suçluluk duygum yok. Bir vicdan azabım yok. Birilerine kötülük etmedim. Rabbim, ben Kur'an'ımı da okurum. Yani elhamdülillah Müslümanım.
Ölüme de inanıyorum, var, gerçek ve kaçınılmaz. Öyle bir korku yaşamıyorum yani. Öyle çünkü Mevlam diyor hani sen kul hakkıyla gelme. Kul hakkına çok dikkat ederim. Hayvanda hak aynı şey. Hayvan da canlı. İnsan haklarına, hayvan haklarına yani çok dikkat ederim kimsenin hakkının bana geçmemesine. Dedikodudan nefret ederim çünkü ona kadar hiç vaktim yok. Ve kendimi her an ölüme hazırım. Korkum da yok. Çünkü ben Rabbimi çok seviyorum. Onun da beni sevdiğine inanıyorum. Gerçekten. Yani bunu içtenlikle söylüyorum. Ben çok seviyorum ve beni de sevdiğine inanıyorum. Ölüme hazırım. Hayatı seviyorum, insanları seviyorum, doğayı seviyorum, bir şeyler üretmek istiyorum. Boş boş durmak bana göre bir şey değil yani. Dünyayı da merak ediyorum. İnsanlar ne yapıyor, ne üretiyor, neden daha güzel olmasın? Neden benim ülkem daha güzel olmasın? Neden üretmeyeyim? Çok mutlu oluyorum mesela birileri geldiğinde kendi yumurtam, kendi peynirim, kendi etim oluyor, kendi balım, 4 tane de arım var, kovanım. Onlardan mutlu oluyorum yani. Ben bu hayattan sıkılmıyorum, zevk alıyorum. Bir ahbabım geldiğinde ona mesela 10 tane, 20 tane yumurta koyup verebiliyorum. Onlar da bu doğal şeylerden tatsınlar. Hoşuma gidiyor, okumayı seviyorum, insanları seviyorum. Yani hayatı seviyorum. Öbür dünyanın bu dünyasız, bu dünyanın öbür dünyasız olamayacağını da çok iyi biliyorum. Yani bir iki tarafı dengede tutarak sağlıklı herkese sağlıklı uzun ömürler diliyorum.